Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, kuru soğanı düşünün. Yani böyle bir lezzetli pide olamaz diyorum size. Şöyle bir gösterip hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 paket toz maya veya yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Hepsini bir karıştıralım. Mayamız hafif erisin ve normal unumuzdan, yani tarifimizin içindeki un miktarından şöyle 4 yemek kaşığı dolusu unumuzu ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Ön maya için bir 10 dakika, maksimum 15 dakika tezgahta bekletelim. Yani köpük köpük olması için. Bakın sevgili arkadaşlarım, tam 15 dakika beklettim. Bu kıvama gelmiş olsun. Yani bildiğiniz bir köpük oldu. Köpük köpük bir kıvama geldi. Ön mayamız hazır. Şimdi diğer malzemelerimizi ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Ben zeytinyağı kullandım. Sıvı yağ da olur. 1 tatlı kaşığı tuz. Ve toplam un miktarımız 4, maksimum 4,5 su bardağı kadar. Tuzumuzu ekleyince bir karıştırıyoruz. Kalan unumuzu da ön mayamıza ilave edip hamurumuzu yoğuralım. Sevgili arkadaşlarım, bende 4 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un tam denk düştü. Yumuşak bir hamur olacak, aklınızda bulunsun. Yine hamuru şöyle bir tahta kaşıkla kabaca toparlıyorum ve elimle de 3-4 dakika güzelce yoğuruyorum. Bu tarz ekmek hamurlarında, pide hamurlarında yoğurma işlemini bir tık uzun tutun lütfen. Hamurunuz güzel olsun. Elimle yumruklayarak, arada bir katlayarak bir 4-5 dakika hamuru yoğurdum. Şöyle kıvamını göstereyim. Pürüzsüz, orta yumuşaklıkta, ele de çok kurcalarsanız yapışan ama normalinde yapışmayan bir hamur yoğurduk. Mayalanmaya bırakalım. Harcımız için, yani pidemizin üzerine soğan ekleyeceğiz. Yaklaşık 5-6 tane soğan kullanacağız. Burada 4 tane görüyorsunuz ama ben sonradan 2 tane daha ekledim. Ortalama yarım kilogram kuru soğan diyebilirim. Kabuklarını soyup hazırlayalım. Çok lezzetli sevgili arkadaşlarım. Ben bunu bir yabancı bir pizzacıda görmüştüm. Bir pizzacı yapmıştı bunu. Çok beğendim. Bunu denemeliyim dedim ve bugün sizlere sunuyorum. Soğanlarımızın kabuklarını soyduk. Piyazlık olacak şekilde bütün soğanları doğrayalım. Bu arada bu kesme şeklimi hızlandırmadım. Doğal bu şekilde kesiyorum. Hem de 10 yaşından beri diyebilirim. Piyazlık doğradığımız soğanlarımız hazır. Şimdi soğanlarımızı alalım ve ocağa pişirmeye geçelim. Tavamıza yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edelim. 40-50 gram diyebilirim. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. 1 çay kaşığı tuz. Güzelce bir karıştırıyoruz ve daha önce soyup piyazlık doğradığımız kuru soğanlarımızı iyice kızdıktan sonra, yani yağınız iyice kızdıktan sonra ilave edin. Lütfen yağınız kızmadan ilave etmeyin. Soğan gereksiz bir suyunu salar. Çünkü buradaki amacımız soğanı kızartmak. Üzerine de 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ilave edip güzelce soteliyorum. Yüksek ateşte soğan böyle suyunu salmadan soteleyelim yaklaşık 5 dakika. 5 dakika sonra bakın sevgili arkadaşlarım, soğanımız tamamen kızarmış oluyor ve zaten sönüyor. Şöyle size bir göstereyim. 5-6 dakika diyebilirim. Yüksek ateşte ve büyük ocakta pişirdim. Bilginiz olsun. Şimdi soğanlarımız istediğimiz kıvama geldi. Ocaktan kenara alalım. Yani ilk döktüğünüzde kocaman bir soğan vardı ama piştikten sonra böyle bir sönüyor, kızarıyor. Şöyle size bir göstereyim. Çok güzel, parlak, kızarmış bir soğanımız var. Hamurumuz yaklaşık 1 saat bekledi. Şöyle en sevdiğimiz bölüm biliyorsunuz, böyle hamura basarak. Çünkü yazıyorsunuz bazen Selva Hanım, en sevdiğimiz o hamura elinizle basıyorsunuz diye. Benim de çok sevdiğim bir bölüm. Onu bazen böyle biraz ağır çekimle vermeyi seviyorum. Tezgaha biraz un serpip mayası gelmiş hamuru alıyorum. Elimle kabaca bir katlıyorum ve 8 eşit parçaya bölüyorum. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, ben toplamda 8 tane soğanlı pide yapıyorum. Siz daha minik minik yapacaksanız
Daha küçük bezeler alın, hiç fark etmez. Bu tamamen size kalmıştır. Hatta hiç beze almadan 2 parçaya bölüp pizza gibi açın, öyle dizin, o da olur. 8 eşit parçaya böldüm ve her bir parçayı 1 adet beze alarak kenara hazırlıyorum. Bu arada hamurumuz o kadar yumuşak ve güzel ki çalışmanız çok kolay. Yani sizi yoran bir hamur değil. Beze alması da kolay, çalışması da kolay. Belirtmek isterim. Bütün bezeleri aldım. 2 tepsi hazırlıyorum. İkisine de yağlı kağıt serdim. Şimdi bir tane bezeyi şöyle elimize alalım. Biraz mümkünse tezgahta bir 5 dakika dinlendirin, hafif yumuşasın. Çalışmanız daha kolay olur. Baş parmağımla bezenin ortasına basıp kenarlarının dombili kalmasını sağlayacak şekilde böyle elimle döndürerek yaklaşık bir 10-15 santim çapında açarak tepsiye diziyorum. Tekrar size bir göstermek isterim. Kenardan tutup da böyle yukarıdan sarkıtarak döndürürseniz hamurun ağırlığıyla açılması daha kolay olacaktır. Bilginiz olsun. Buradaki amacımız orta kısmın incelmesi, kenarların daha dombili kalması. Bütün hamurları aynı işlemle açtım. Toplamda 2 tepsiye dizdim. 8 adet soğanlı pidemiz olacak. Biraz da elimle sağını solunu çekiştiriyorum ve tepsiye diziyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, 2 tepsi pidemiz var. Tepsiyi aldıktan sonra birazcık daha elinizle yapabildiğiniz kadar büyütün. Çünkü hamur o kadar güzel ki anormal bir şekilde kabaracak. O yüzden biraz da tepside hafif büyüterek, incelterek çalışın. Daha önce pişirip kavurup hazırladığım soğanlarımızı ilk önce ben hepsine birer kaşık ilave ediyorum. Hani eşit oranda bütün pidelere dağılması için önce birer kaşık ekledim. Daha sonra bir göz kararı baktım. Hangisinde az, hangisinde çok dengeledim. Soğanların hepsini pidelerimize paylaştıralım. Şöyle bir 2 kaşık yardımıyla da mümkün olduğunca eşit bir şekilde her tarafına yayıyorum. Bu işlemi elinizle de yapabilirsiniz. Ama ben çekimlerde 50 defa elimi yıkadığım için mümkün mertebe elimi koruyabildiğim alanlarda cımbız, kaşık kullanıyorum. Haberiniz olsun. Yani yoksa ben de aslında bu kadar elimde mutfak gereci kullanmam. Elle çalışmayı çok seviyorum. Çünkü elin enerjisinin geçtiğine inanıyorum. Bütün pideleri aynı işlemle bitirdik. Şimdi kenarlarına 2 yemek kaşığı sıvı yağımız var. Ben yine sızma zeytinyağı kullandım. Bir fırça yardımıyla kenarlarına zeytinyağı sürerek tarifimizin diğer aşamasını bitirelim. Aslında bu şekilde fırına verebilirsiniz. Ama ben görsel olarak güzel durması için tam ortasına bir tane siyah zeytin şöyle drape ederek bitirdim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, pidelerimizi hazırladık. Tepsi mayası için 25 dakika tezgahta beklettim. Dikkatinizi çekerim, tam 2 kat kabardı. Şimdi önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 30-35 dakika pişmeye gönderiyorum. Tam 35 dakika pişirdim. Güzelliğe bakar mısınız? Zaten pişme esnasında da eve bir soğanı siz düşünün. Şahane bir koku geliyor, böyle tereyağlı soğanlı bir lezzet. Hemen size şöyle bir göstermek istiyorum. Ne kadar güzel kabardı. Rengi, hiç yumurta da sürmedik, hiçbir şey. Tam bir pide. Ve diğer tepsimizde aynı şekilde 35 dakika pişirdim. Onu da fırından çıkarıyorum. Çok güzel bir tarif sevgili arkadaşlarım, mutlaka denemenizi isterim. Özellikle et yemeyenler için veya böyle soğanı seviyorsanız mutlaka deneyin ve pidelerimiz sunum için hazır. Sizlere şöyle bir detaylıca gösteriyorum ve büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Bugün sizlere çok güzel bir malzemeyle, yani her evde olan bir malzemeyle çok farklı bir soğanlı pide tarifi hazırladım. Sevgili arkadaşlarım, orijinali de böyledir. Aslında Alman mutfağında da soğanlı ekmek vardır. Onlar soğanı daha farklı kullanır. Bu formunu ben çok beğendim. Tam ortasına eklediğimiz için ben pide diyerek başlık attım. Çok güzel, son derece lezzetli. Yanına bir de çay demleyin.
Peynir, zeytin, bir de salata yaparsanız tam bir ana öğün diyebilirim. İç dokusunu da görüyorsunuz. Tekrar detaylı bir şekilde bir tane pideyi daha bölüyorum. Şöyle tam o içindeki tereyağı, o soğanın kendi lezzeti, bakar mısınız? Yapımı son derece pratik, çok da lezzetli bir tarif hazırladım bugün sizlere. Sevgili izleyicilerim, lütfen denediğinizde yorum olarak bırakın. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.